Almanya'da da aslında bak o kadar hotspot olmasına rağmen şey değil. Çok NFT alan yok. Çünkü bizden çok daha önce koymuşlardı. Demek ki birçok yerin kurulumu iyi değil. Anladım, bir kalite kontrol yapıyorum hemen yayına. Bir saniye. Bir de şey yapmışlar. Ne zamandan veri aldılar bilmiyorum ama benim mesela NFT verilmiş, bir sürü kişinin de verilmiş %98 değilken. Şu an baktığımız değerler. Ama ben onunla ilgili bir tahminim var. Çünkü e, benim de bir istasyonum var. E, 2 gün önce elektrik kesildi. Trafo yandı oradan. Evet. Dolayısıyla %100 giden bir yerdi. %100 giden yer şu an yüzde kaça düştü bilmiyorum. Çok daha düşmüştür büyük ihtimalle. Ben ona beklemiyordum. Hatta hani hafta sonu gidip yapacaktım. Açıkçası bu bugün dağıtacaklar dedikleri için biraz moralim de bozulmuştu açıkçası. Ama buraya verdiklerine göre demek ki en az yani bu ilk NFT'leri dağıtırken baktıkları hotspotlara verdiler diye düşünüyorum ilk başta. Bu ilk bir parti dağıttılar ya deneme Evet. amaçlı. Bence o dönemki değerlere baktılar diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi senin ekranı verdim abi. Tamam. Mesela Kocaeli'nde şurada 3 tane aynı hexagonlu 3 cihaz var. Evet. Mesela burası da çalışan bir yer. Ama burası almadı. Burası eski bir lokasyon. İlk kurulan yerlerden bir tanesi. Hı hı. 128 gün önce kurulmuş. Burası aldı. Bu mesela geçen NFT dağıtımında almamıştı. Soru varsa bu arada soruları da sorsunlar. Cevaplayabildiklerimi cevaplayayım. Cevaplayamadıklarımı da hiç olmazsa sorarız. Aynen, o iyi olur, akılda vesaire bir şey varsa direkt alalım. Yani genel olarak şu an Yavaşa gelmemiş mail. ya evet yavaş bir proje yapıyor. Haberim var. Ama bu NFT işinden dolayı henüz bilgi gelmemiş demek ki. Onlar da çok yoğun. Çünkü Yavaş'ın istasyonunun konum bilgi paylaşım hizmetini açacağız. Yavaş ürün geliştiriyor çünkü. Dolayısıyla onun bulunduğu bölgede kendi geliştirdiği şeylerle, çiplerle ya da konum sensörleriyle çalışmasını sağlayacağız. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Bakalım ne olacak. Yavaş nerelerdeydi ya? Burada mıydı? Tekirdağ'da değildi. Tekirdağ mıydı? Tekirdağ mıydı? Olabilir. Tam hatırlamıyorum Burası, şu an. burası mıydı? Giga. Ha, Çanakkale değil. Şurada. Abi Yavaş almış zaten canım şeyini, NFT'sini. 47'de 47. Soru gelmiş. Dedim şirketle bir anlaşması var mı proje bazında? Anlaşmaları var şu an GeoDNet'in. 3 tane firmayla anlaşması var. Ama şu an açıklamıyorlar. Ama bunun bir tanesi araç navigasyonu ile ilgili. Onu biliyoruz. Otomobil konsolu ile ilgili. O Almanya'da bir proje. Zaten o yüzden Almanya'da Kansi şebeke dağıtımını ele aldı. O yüzden şu an Almanya GeoDNet'i Kansi kuruyor. Onun dışında tarımla ilgili 2 tane firma var. Bir de drone ile ilgili yapılan bir çalışma var. E, Zaten en aktif olacak 3 tane sektörde de şu an çalışmaları var. Bu aşamada duyurulmaz zaten. Şu an token e, aktif olarak satışta değil. O yüzden bu projenin böyle yayınlanacağı dönemlerde daha çok bu haberleri duyarız. Ama devam ediyor yani gelişmeleri. O zaman şöyle bir bakalım. Hani NFT konusunda alanlar var, almayanlar var. Hakan'ın almadığını biliyoruz. Ama yine buradaki istasyonun örnek verecek olursam hani şuradaki istasyon bu istasyon NFT aldı. Bu benim istasyonum. Niye NFT aldı? Çünkü ben bunu NFT alacağını düşünmüyordum. Çünkü 2 gün tekrar olacak belki ama 2-3 gün önce burada zaten gözüküyor. Burada bir elektrik kesintisi var. Hafta sonu ancak oraya ulaşabileceğim. Orada bir trafoda bir sıkıntı var. Yeniden şebeke çekilmesi gerekecek. Ama bundan önce %100 çalışan bir istasyondu. Zaten gördüğün gibi 3-4 gün içerisinde %91'e düşmüş. Ondan önce %100'dü burası. Demek ki bu son 3 günü baz almamışlar. Büyük ihtimalle bugün ilk başta dağıtılan NFT'ler bu ilk bir deneme amaçlı dağıtılan NFT döneminde alınan kayıtlara istinaden verildi diye düşünüyorum. Ama bugün konuştum şeyle de, Ruven'le de konuştum. Yani bu artık her gün devam edecek bu dağıtım süreci. Yani şu an bitmedi. Muhtemelen yarın da devam edecek. Dolayısıyla bu %98 kriterini sağlamış gibi gözüken arkadaşlarımızın muhtemelen bu 30 günlük geçmişte bir yerlerde bir kesintileri bir şeyleri var. Biz bunları bu panelde göremediğimiz için aslında
Bence en büyük sıkıntı da bu. Burada çünkü bir 2 3 4 5 günü görebiliyoruz. Yani burada 30 günü görebilsek aslında o zaman anlayacağız hangi günden kaynaklandığını sorunun. Ama büyük ihtimalle yani çoğu alamayan arkadaşımız zaten 15 Şubat'a kadar vakit var. Ama bence bir iki hafta içerisinde bu %98'i yakalayan diğer arkadaşlar da NFT'lerini alacaklardır. Yani kurallarla ilgili biraz konuşalım hesaba geçmeden önce. Yani hatırlatmak bazında. Şimdi normalde biliyorsunuz bu hexagon haritası yeni geldi. Hexagon haritası gelmeden önce zaten hiçbir kural yoktu. Onu söylüyorduk. İstediğiniz yere kurun, istediğiniz şekilde kurun diye. Zaten o kuran arkadaşlarımız da gördüğünüz gibi aynı hexagonda olsa bile örnek burada bir hexagona bakabiliriz. Burada hatta çok yakın burada iki cihaz. Daha birbirine linkli. Bu iki cihaz da şu an konum NFT'sini aldı. Dolayısıyla bu kurallar hala işlemiyor. Halen daha kuran arkadaşların 30 günlük süreç içerisinde NFT almaları mümkün olabiliyor. Peki 15 Şubat'tan sonra ne olacak? 15 Şubat'tan sonra aslında durumda bir değişiklik olmayacak. Sadece Hexagon'da, bulunduğunuz Hexagon'da yani bu Hexagon'da konum NFT'si almış bir cihaz varsa buraya kuracağınız, buradaki senaryo için konuşalım. Burada iki tane konum NFT'si var. Bir tane de olabilirdi. Hatta bir tanesine bakalım. Mesela şu Hexagon'da bir tane var. Şimdi buraya gelecek ikinci bir cihaz 15 Şubat'tan sonra artık burada tam ödül garantisini alamayacak. Ta ki bu arkadaş buradan gidene kadar. Bu arkadaş burada var olduğu sürece, çalıştığı sürece konum NFT'sinin zaten sahibi. Dolayısıyla bu hexagon ona tahsis edilmiş durumda. Dolayısıyla buradaki ödül, sunulan günlük ödülün %100'ünü kendisi alacak. Diğer istasyon yarısını alacak. Mesafe kuralına bakılmaksızın. Ama 15 Şubat'a kadar kurulmuş ve 30 gün boyunca da %98'i yakalayan bir hotspot ya da istasyon varsa aynı hexagonda da olsa da alacak. Bu durumda 15 Şubat'a kadar %98'i yakalaması için en geç 14-15 Ocak'ta cihazının online olması lazım. Biz ona 14 diyelim. Bir gün de avans vermiş olalım. Hani 14 Ocak'a kadar cihazının kurmuş olması lazım ki 15 Şubat'a kadar 30 gününü tamamlasın. Dolayısıyla 15-20 Şubat'tan sonra kuracak arkadaşların zaten aynı hexagonda bir NFT sahibi bir istasyon varsa orada NFT almasını beklememesi lazım. Dolayısıyla yani 15 Ocak'tan sonraki kurulum yapacak arkadaşlar için boş hexagonları seçmelerini öneriyorum. Zaten boş hexagona geldikleri zaman 30 gün boyunca orada %98 yakaladıkları durumda zaten o hexagonda NFT'leri de oraya tahsis edilecek ve böyle böyle yayılacağız. Buradaki amaç hexagon içerisindeki yoğunluğun önlenmesi, hizmetin daha kaliteli verilebilmesi için de yani kapsam alanını genişletmek. Dolayısıyla insanlar artık içlerden dışlara doğru çıkmaya başlayacak. Birçok hexagon var. Burada başından beri söyledik. Yeri gelecek köy evleri, taşralar, tarlalar önem arz etmeye başlayacak. Hala da şehirlerde boşluklar var. İstanbul bazında İstanbul kapandı sayılır. Yani bir iki tane hexagonu boş. Oralarda hala şans var. Onun dışında büyük şehirlerde Ankara dolu, onu biliyoruz. İzmir keza dolu Çoğu ama birçok il daha boş çoğu şehir baktığın. zaten bir tane alıyor abi. Bak mesela Kuşadası'na Ya, gelsene. alıyor da yani merkez için öyle düşünüyoruz. Şimdi bunların il sınırları geniş yani baktığımız zaman hani öyle düşünmemek lazım. Yani kuracak arkadaşların muhakkak mesela Afyon bazına bakalım mesela. Şimdi Afyon'a baktığımız zaman Afyon'da aslında 3 tane Evet, hexagon var. 3 tane şey 3 var. var. Kurulabilecek yer var Ama gözüken. işte mesela buradaki arkadaşlar için de şans var. Bunlar da ilçe bazında bir yer ama bu ilçelerde de internet var. Konumu olanlar var. Bunlar da mesela kıymetli olacak. Onu demek istiyorum. Yani muhakkak Afyon'da oturan birisinin bu ilçelerde de bir akrabası, komşusu ya da belki de kendi yeri vardır. Dolayısıyla bunlar değerli olacak. Zaten başından beri söylüyoruz. Amaç burada yüzlerce, binlerce hotspot satmak değil. Ama buradaki bu hizmet zaten kapsam alanı genişledikçe kullanımı artacaktır. Denizli'yi soran var. Bir bakabilir miyiz abi yayında? Denizli'ye bakalım. Denizli'de zaten merkez bir, Bomboş. Denizli 2, Denizli 3, hatta sıkarsanız biraz daha buralarda 4 aynen. 4, 4 tane var. Yani Pamukkale'de Pamukkale konmuş oradaki Haritada hexagon. GPS'e basılınca uzaklıklar gösteriliyor. O nedir diyorlar. Şu mu? Şöyle söyleyelim. Şimdi mesafe kuralı yok şu an ya o yüzden hesaplamıyoruz. Ama örnek veriyorum. Şimdi tabii bu bir soru işareti. Şimdi normalde hexagonları işte 10 kilometre olarak
düşünüyorsunuz yani şey olarak e, ortalama kenardan kenara olan mesafe. Ben şahsen bir dakika onu bir ölçelim ya. Bence 20 kilometre falan olması lazım onun da. Ortasından 10. Evet doğru. Heksagonlar ortadan kenara 10'ar kilometre. Her kenarı tam ortasından. Dolayısıyla zaten kural şöyle demiştik. 20 kilometre kuralı vardı. Muhtemelen onu 10'a çektiler. Dolayısıyla buradaki kural nasıl çalışacak bilmiyorum. Heksagonun çünkü mesafeyi böyle ölçüyorduk. Mesela buraya bir tane istasyon koyacaksınız. Diyelim ki konumuz burası olsun. Yakınınızdaki diğer istasyondan ne kadar uzakta olduğunuzu ölçmenizi sağlıyor. Burada bakın mesela bu Karahayıt'taki olan istasyonların arasındaki mesafe 15 kilometre. Eğer burada ikinci bir kural koyacaklarsa bu hegzagondan sonra bunu açıklayacaklardır. Sadece hegzagonun içinde olmak yetmeyebilir. Aynı zamanda çevredeki hotspotlardan 10 kilometre mesafede olmanız gerekiyor olabilir diyebilirler. Ama ben şahsen buna şans vermiyorum. Çünkü hani hegzagona böldüyseler dolayısıyla her hegzagonda bir cihaz var deyip geçebilirler. Yani şurada da olabiliriz. Burada da olabiliriz, burada da olabiliriz. Bunu soracağız. Bu 15 Şubat sonrasındaki konu. O yüzden bu soru işaretlerine bir tanesi. Ama hexagona böldükleri için büyük ihtimalle her hexagona bir cihaz diyeceklerini düşünüyorum. Başka var mı soran arkadaş? Bakalım. Ha, şu anda yok. Yok. Okey, durum bu. Şimdi ödülle ilgili şu olaya bir açıklık getirelim. Yine şuradan bir istasyon açalım. Bunu açalım mesela. Şimdi normalde buradaki uydu sayısı önemli. Yani bizim istasyonumuz bir gün içerisinde belirli saat aralıklarında değişkenlik göstermekle birlikte maksimum gördüğü o andaki uydu sayısını bize söylüyor. Biz buna total uydu sayısı diyoruz. Total satellite number diyor burada. 47 mesela şu an şu saat itibariyle bu konumda bu antenin görebildiği 47 tane uydu var. GPS, GNSS uydusu var. Peki bu uyduların hangi uydular olduğunu burada görebiliyoruz. Şu G, R diye yazan. İşte bunlar GPS uyduları. Bildiğim kadarıyla şu yeşiller Çin uyduları, Bedu diye geçiyor. Bunlar GLONASS, Rus uyduları. Bu da Avrupa'daki GPS uyduları diye biliyorum. Bunların hepsinin isimleri, numaraları var ama hepsi buraya sığmadığı için buraya bu şekilde yazmışlar. Dolayısıyla bunların her birisi bir uydu ve bu uyduların da bizim anten tarafından yapılan bağlantısıyla birlikte elde edilen sinyal seviyeleri, SNR değerleri. Bakın burada yazıyor mesela G2 uydusundan yaklaşık 49 desibel civarında bir sinyal alınıyor. Mesela R14'ten işte 51-52'lere kadar çıkmış. Dolayısıyla burada istenen bir kriter var. O yüzden bundan bahsedeceğim biraz sonra. Sonuçta bu uydu görebildiği, o an görebildiği 47 uydunun 47'sine de bağlantı sağlayabilmiş. Bağlantıyı sağlayabilmiş derken burada efektif bağlantıdan bahsetmemiz lazım. Efektif bağlantı şu. 47 uydu görüyoruz. 47 uydunun kaç tanesine 32 desibelden daha yüksek bir sinyal şiddetiyle bağlıyız. Ona bakıyor cihaz. Buradaki gördüğünüz gibi bütün uyduların neredeyse bağlantılı 32 desibelin üstünde. Hepsi. Bakın az önce değişti anlık olarak. Çünkü uydular hareket halinde. Şu an 32 desibelin üstünde hepsi. Bakıyoruz. 47'de 47 devam ediyor. Başka bir istasyona bakalım. Mesela şu an 43 tane efektif uydu var buranın konumunda. Fakat 42 tanesi 32 desibelin üstüne bağlı. Bakalım. Evet zaten bir tane çubuk yok. Şu an bir uyduyu görmüyor. Bir de Dolayısıyla benimkine de baksana bir, çok merak ettim abi. bakalım. Az kişi olunca da herkesin yeri belli ya. Sende güzel bir kesinti olmuş bugün. Aynen öyle oldu. Şu an 45 uyduda 45 gözüküyor. Zaten hepsi de sinyal seviyeleri yukarıda. Bir sıkıntı yok burada bağlantı kalitesi olarak. Tamamını görüyorsun o anda. Şimdi biz de biraz şanslıyız. Avrupa'da sanırım daha sıkıntılı yerler var. Biraz şöyle Avrupa'ya gideyim. Mesela şuraya bakalım. Bakın buradaki arkadaşların uydu ile ilgili bazı lokasyonların sorunları var. Bakayım burada var mı? 48. Belli bölgelerde çünkü uydu GPS uyduları daha az geçiyor diye biliyorum. Bir yerde okudum onu. Göremiyorlar. Sanırım kuzey bölgelerde daha az uydu var. Yani geçiş olarak bulamadım şimdi ama bulursam onu paylaşırım bugün.
Durum böyle. Dolayısıyla efektif uydu sayısı önemli. Yani uydu görüyor olmak önemli değil. Uydulara belirli bir sinyal gürültü oranında, yani sinyal kalitesi yüksek olması lazım kurduğumuz bağlantının. Bunu etkileyen faktör neydi? Bir kere antenin görüş açısının açık olması, çevresinde ağaç olmaması, bina olmaması. Çünkü antenin yerleşimi, konumu, çatıya koyduk, belki çanak antenin yanına yerleştirdik ya da önüne yerleştirdik. Bir şekilde çevresini kapatan muhakkak bir şey vardır. Dolayısıyla anteni koyacağımız konumun çevresi açık olmalı. Tam dik yerleştirmeliyiz anteni. Ve yatay düzlemde 10 derecelik bir açıyla mesafeli bakış yaptığınız zaman sinyali engelleyecek bir şey olmaması lazım. Bu kuralları sağladığınız zaman, çoğu zaman çok ekstrem bir durum olmadığı sürece, bilmediğimiz bu sinyal seviyelerini yakalıyorsunuz. Mesela Ankara'da bazı sorunlar var. Muhtemelen orada jammer'lar var şehir içerisinde. O yüzden orada bazı sıkıntılar görüyorum. Çünkü kurulumlarının iyi olduğunu bildiğim birkaç istasyon var. Ama hani Ankara olduğu için, hani konumundan da bahsetmeyeyim şimdi, ama bazı stratejik konumlarda olduğu için muhtemelen orada jammer'lar var ve dolayısıyla oradaki istasyonlar düzgün verimli çalışmıyor şu an için. Gelen soruyu görebiliyor musun şu an? Bakayım. Otomatik MetaMask'a çekim yapıyorum. Artık çekim yapmasam sistemde dursa sorun olur mu? Hani bazen kesinti oluyor, gönderiyorlar cüzdanla. Şöyle söyleyeyim. Bugün gelen bir bilgilendirme var. NFT almak için muhakkak cüzdanınızı, cihazınızı bir cüzdana bağlamak zorundasınız. Yani bu MetaMask oluyor ya da herhangi başka bir cüzdan olup uyumlu olan. Çünkü NFT cüzdana tanımlanıyor, cihaza değil. O yüzden bugün özellikle bu konuda uyarı yapıldı. Hatta bugün tabii bu başka bir soru da doğurdu. Bazı arkadaşlarımız Ledger cüzdan kullanmaya başladılar. Soğuk cüzdanı çekiyorlar. Dolayısıyla konum NFT'si gelmeyen var Ledger cüzdan kullanmasına rağmen. Belki Ledger'ın NFT ile uyumsuzluğu var ya da yok, bilmiyoruz. Onu da sorduk. Onunla da ilgili bir cevap bekliyoruz. Eğer olursa, çözülürse, hakikaten bir sıkıntı yoksa, Ledger'da güzel bir çözüm şahsen, MetaMask'a alternatif olarak. Ben de bir soru sorayım o zaman. Tabii. Cüzdanı bağlayıp çekmese de NFT gelir mi? Bir fikrin var mı Cüzdana hakkında? bağlayıp, Yani normalde otomatik çekim var ya, coin otomatik evet, veriyor ya. hayır. Otomatik çekimi kapatacak mesela, Hayır. cüzdan bağlı olacak. Olmaz. Hiç, o zaman cüzdana transferi kapatmış oluyorsun ki NFT nereye gelecek? Tamamdır. Yani bir sorayım Dolayısıyla dedim. açık olması lazım. Ha, aldıktan sonra ne olur, ama onu bilmiyorum. Yani cüzdanı değiştirirsek, yani çok detaya girmiş olacağız. Bunları da bence zamanla göreceğiz ne olup ne biteceğini. Çünkü bir hareket yüzlerce soru doğuruyor. Şu an NFT'nin gelmemesi bile bir sorun. Şimdi tabii alternatifler çıkmaya başlayacak. Yani işte MetaMask'ı olan var, başka cüzdan kullanan var. Ya da ne bileyim, İşte Ledger çıktı mesela bir anda. Ki çok mantıklı bir şey de. İnşallah Ledger'la bu konuda bir sorun yaşanmaz da, şahsen ben de Ledger tarafındayım. Yani MetaMask veya başka bir şeyle uğraşmak yerine fiziken kendi cüzdanına çekmek bence çok daha mantıklı. Umarım o soruya da bir cevap alırız, bir açıklık getiririz. Çünkü bu veya bundan sonraki ileriki projelerde bütün hepsini Ledger'a aktarmak da güzel olur şahsen. Yani Helium'da da aynısı olabilir. Ya da yakında gelecek diğer teknolojilerde de bu Ledger cüzdan kullanımı iyi olabilir. Evet, şimdi şey yapalım. Soru yoksa, Yani gözüken evet, yok şu an. tamam. O zaman şimdi ödül hesap işine girelim. Hesap kitap işine girelim. Şimdi zaten şeyden bahsettik. Total uydu sayısından ve efektif uydu sayısından bahsettik. Ve işte bize söylenen şey RRR, Rolling Reward Rate. 30 günlük hayal ödül oranı Türkçesi. %97 buradaki istasyon için verilen değer. 53 gündür de online. Dolayısıyla geçmişini bilmiyoruz. Şimdi önce ödüllerden bahsedelim. İki tane miner'ımız var artık. 2 band miner, 3 band miner. 3 band miner'lar da aslında 2 bandla aynı. Hiçbir farkı yok. Sadece içinde upgrade kart e, takılı gelecek. Şu an gönderdiğimiz 3 bantlı miner'larda 2 bant olarak gönderiyoruz mecburen. Üçüncü bant onayı geldikten sonra ekstradan upgrade kartları gönderilecek. 2 bant miner'lar günlük 48 geot kazanıyor maksimum olarak. 3 bantlarda 2 katını kazanacaklar. 96 geot. Saatliğe vurduğumuz zaman da bunlar saatlik birikiyor cüzdanda. Ama günlük transfer ediliyor. Her sabah 8.30'da gönderiliyor. Saatlik 2 geoda geliyor. Öteki de 2 katı olduğu için saatlik 4 geot olarak hesaplanıyor. Şimdi kurallarımız var. Kural bir: 30 uydu görmemiz gerekiyor.
maksimum ödülü alabilmek için. Şimdi ben bu ödül hesaplamasını önce saatlik bazda anlatacağım. Dolayısıyla saatlik bazda tam ödül alabilmemiz için 30 uyduyu görmemiz gerekiyor. 32 desibel sinyal gürültü oranıyla 30 uyduyu kesintisiz bir şekilde görürsek eğer bir saat boyunca o saatin ödülünü tam alıyoruz. Kural 2, bir saat boyunca 30 uydu görmenin dışında bu bir saat boyunca Wi-Fi veya elektrikte bir kesinti olmayacak. Yani cihaz interneti kesintisiz, elektriği kesintisiz olacak. Bu iki koşul sağlandığı zaman o saatin ödülü tam olarak cüzdana işlenmiş oluyor. Cüzdan değil, cihazın hafızasına işlenmiş oluyor. Kural 3, 20 uydu altı görürsek ödül almıyorsunuz. Yani bu sistemsel bir kesinti demek zaten Abi baktığınız çok zaman. kısa bir şey soracağım. Tabii. Bu NFT geldikten sonra NFT'nin geri gitmesi ya gitme konusuna da bir değinebilir misin? Onu değineceğim. Şunu anlatayım. Ondan sonra onunla ilgili de fikrimi söyleyeceğim. Tamamdır. Orada da benim de sorularım var, sorduklarım. Onun da cevabını bekliyorum. Dolayısıyla 20 uydu altı alıyorsak ödül sıfır. Hiçbir şekilde ödül alamıyoruz. Dolayısıyla burada ikinci ihtimal var. Üçüncü bir ihtimal doğuruyor. 30 ile 20 uydu arasında görüyorsan da buraya da oransal olarak bir ödül veriyor. Ne diyor? Efektif uydu sayısını 20 uydunun altı sıfır olduğu için formülizasyonda kaç uydu görüyorsan üstüne 20'nin üstüne onu bulmak için efektif uydu sayısı eksi 20 diyor. Örnek veriyorum işte 25 tane görüyorsan 20'yi çıkart. Demek ki 5 tane uydu görüyorsun. Ödüle layık olan diyelim. Bunu 10'a bölüp saatlik online yüzdesiyle çarpıyor. Oran bulmak için bu formül. Saatlik online yüzdesini yüzde olarak vermemiz lazım. Şimdi burada diyelim ki ben bir saat boyunca 25 uydu gördüm. Çıkacak sonuç 5 buradan. Birazdan hesap var. İşte ona böldüğümüz zaman da 0,5 çıkacak. Peki Wi-Fi ve elektrik kesintisi oldu mu bu bir saatlik bölümde? Diyelim ki yarım saatlik bir kesintin oldu. Oradan da %50 işleyecek sana. Çarptığın zaman sonucu bulacaksın. O saatin ödülü çıkacak. Örnek yapalım. Diyelim ki 25 uydu az önceki örnek. Bir saat kesintisiz çalışan sistem. 25 eksi 20 5. 10'a böldük 0,5. Elektrik ve Wi-Fi kesintisi oldu mu? Hayır. 0,5'in tamamını alıyorsun. Bu durumda %50'sini alıyorsun ödülü. Saatlik ödülümüz kaçtı? İki kanalda 2 geottu. Dolayısıyla bu saat için 1 geot hesabını yapmış oluyor. 30 uydu görüyorsun ama yarım saat elektrik kesildi. Dolayısıyla 30 ödülden zaten tam ödülü alıyorsun ama yani o saatin yarısında elektrik ya da Wi-Fi'nin yoktu. Dolayısıyla %50'si de oradan gitmiş olduğu için yine 1 geot kazanmış oluyorsun. Dolayısıyla iki tarafından böyle terazi gibi bir şey var. Dengesi var. Bu bir saatlik hesaplama düşünelim. Şimdi bunu güne çektiğimiz zaman da bir gün 24 saat. Dolayısıyla buradaki bütün oranları toplayıp 24 saate oranlayınca o günün total ödül şeyi yüzdesi belirleniyor. Yani bu saatliklerin toplamından 24 saatliğe vurduğumuz zaman bir günün ortalama ödül yüzdesi karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan yola çıkarak tabii şimdi birazdan başka bir hesap daha yapacağız. Şimdi rolling reward'a geleceğiz. Şimdi saatlikten önce saatliği hesapladık. Saatlikten günlüğü bulabildik. Şimdi rolling reward'a geliyoruz. Yani 30 günlük ödül kısmına. Şimdi buradaki çubukların her bir tanesi günlük ödüllerimizi gösteriyor. Şimdi buradaki istasyon 30 gün boyunca şurada görüyorsunuz %100 almış. Bunun 30 günlük süreçte rolling reward rate'i %100 olarak gözükecek. Böyle bir istasyonda karşımızda. Peki bir başka örnek yapalım. Şimdi diyelim ki bir istasyonunuz var. Şimdi bu şurası en son 30. Yani şöyle ilk gün burayı düşünelim. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü ve beşinci günde bir kesinti yaşamışsınız ve o gün hiç ödül alamamışsınız. %0. Ama sonraki günler %100 gitmiş. Şimdi 5 gün sonra kesinti var. Sonra 25 gün kesinti yok. Ama biz 30 günlük bir pencereye baktığımız için bu kesintiden kaynaklı olarak ödülümüz %96,6'ya düşüyor. Ne yapıyoruz burada? %3,3 gibi günlük bir etkisi var. 24 saatlik kesintinin. Şimdi bunun hesabını yapmıştık. Yaklaşık 16 saatlik kesinti bir ay içerisinde bizi %98'e çekiyor. Dolayısıyla 16 saatten fazla bir kesinti bizi 98'in altına düşürür. Şimdi peki ne olacak bu istasyon? Bu istasyon
Bu 5 günün temizlenmesini bekleyecek. Şimdi şöyle düşünün. Buradan şu an bu bugünkü ölçtüğümüz değer. Geri dönelim. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 25 gün önce kesilmiş olduğunu düşünelim. Şimdi yarın yeni çubuklar eklenecek buna. Çünkü bir sonraki gün gelecek. Bakın bu şekilde. Yeni çubuk geldi. 4 gün sonra zaten son güne gelmiş olacak. 30 günün burada. Ama bakın hala da pencereden çıkmadığı için ödül mekanizmasında bir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Çünkü kayarak ilerliyor bu grafik. Peki bir sonraki gün ne olacak? Bir sonraki gün o çubuk artık 30 günlük pencereden çıktığı için biz tekrardan %100'e çıkmış olacağız. Şimdi tabii bu bir günlük kesinti için düşünüyoruz. Burada bunun aralıklı olarak farklı günlerde, farklı yüzdelerde kesintileri de olabilir. Yani bir gün %70 olabilir, bir gün %60 olabilir, bir gün 89 olabilir. Bütün bunları topladığı zaman size bunu hesaplıyor. O yüzden kötü giden bir haftanız varsa o haftanın bu pencereden çıkması için beklemeniz lazım. Yani geriye dönük belki şu an 2 hafta sonrasını göremiyoruz. Çünkü şöyle göstereyim. Şimdi buradaki grafikte biz sadece 5 günü görebiliyoruz. Dolayısıyla çoğu arkadaşımız ya ben baksanıza burada %100'üm kaç gündür ama benim yüzdem işte ne bileyim %98, %97 örnek veriyorum. Ama belki 2 hafta önce bir şey yaşadı. Belki 3 hafta önce bir şey yaşadı. Bunu ben de göremiyorum. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşadığınız zaman bence not alın. Tarihsel olarak o gün elektrik kesildi. Dolayısıyla üstüne 30 gün saydıktan sonra o büyük kesintinin olduğu gün o temizlenecektir. Şu an tabii NFT hesabı yaptığımız için hepimiz herkes %98'in peşinde. Bakın şurada 97-85'ler var ucunda dolaşan istasyonlar. Keza burada da aynı şekilde işte 97-14'te dolaşan ise mesela burada bir kesinti şeyi var. Bu lokasyonun anteninin pozisyonu değişti. Bunu biliyorum. Dolayısıyla o değiştikten sonra zaten daha stabil gitmeye başlamış. Muhtemelen bu da birkaç 1-2 hafta sonra toparlayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla %98 böyle hesaplanıyor. Şimdi gelelim konu NFT'si aldık. Ne olacak? Yani burada şeyi sormuşum. Hem 90 grupta bunu söylemişti zaten. 98 hani yüksek. Bunu 95 olarak önersek ne olur diye. Dolayısıyla burada gelen cevap yani 15 Şubat'a kadar öncelikle kriterleri sağlayan herkes NFT'yi alacak diyor. 15 Şubat'tan sonra diyor mesafe kuralı uygulanmaya başlanacak diyor. Bunu açıkça burada söylüyor. Sorduğumuz şey bir istasyon konum NFT'si aldıktan sonra hangi durumlarda ve hangi zaman diliminde bu NFT'yi kaybedebilir diye sormuşum. Gelen cevap miner NFT'yi kaybetmez diyor. Ama diyor mining yapmazsa diyor NFT'yi tutar diyor ama herhangi bir ödül almaz diyor. Burada ilginç bir şey var, açıklama var. NFT'si olan offline olduğu zaman o şeydeki hücredeki diğer istasyonlar daha fazla ödül alır diyor. Şimdi buradan yola çıkarak bu farklı bir soru daha doğuruyor. Yani acaba heksagonlara bir ödül miktarı mı tanımlayacaklar? Maksimum ödül miktarı. Bu olabilir ilerisi için. Örnek veriyorum şu an Triple Band var orada. Zaten 96 NFT alıyor. Ama o hücreye belki 150 geot tanımlayacaklar. Dolayısıyla diyecek ki mesela bu burası için olabilir, bu arazi şartları için işte teşvik mekanizması burada devreye girebilir. Mesela öyle bir arazidir ki belki oraya 2 tane ya da 3 tane ihtiyaç vardır. Dolayısıyla oraya daha yüksek bir ödül tanımlayabilirler belki diye öyle düşünüyorum. Ve bu sayede belki oraya başka bir hotspot ya da istasyon kurulmasını da istemek için böyle bir teşvik mekanizması olabilir. Dolayısıyla burası bir soru işareti. Dolayısıyla hücrenin içerisindeki ödül miktarı artıp azalabilecek. Bu durumda şu da soru işareti. Acaba bu hücrenin içerisinde 2-3 tane başka istasyon varsa onlar kapandığı zaman konum NFT'sine sahip olan 96'tan daha fazla ödül alacak mı diye bir soru doğuruyor. Bunu da zamanla göreceğiz. Ama söylenen şey şu, konum NFT'sini alan kişi konum NFT'sini kaybetmeyecek diyor. Ben bunun üstüne başka bir soru daha sordum. Onun cevabı henüz gelmedi. Şimdi konum NFT'sini aldık. Şimdi insanlar sonuçta kirada oturan var ya da belki bir arkadaşının evine koydu ya da geçici bir yere koydu ve NFT'yi aldı. Konum NFT'sine sahibiz ama aynı hex içerisinde yerimizi değiştirdik. Bu durumda ne olacak? İkincisi konum NFT'si olan bir kişi hex'in dışına cihazını taşıdı. Bu durumda ne olacak gibi 2 tane soru sordum. Bunların da cevapları geldiği zaman grupta paylaşacağım. Mantıklı sorular.
Yani ben de çünkü sonuçta bir taraftan işin hobi tarafındayım burada. Bir taraftan yatırımcıyız. Bir taraftan işte distribütörlük yapıyoruz. Dolayısıyla masanın her tarafında oturuyoruz baktığınızda. Hem sizin tarafınız hem işin kuran tarafına. Dolayısıyla projeye olan merakım da var. O yüzden bunları soruyorum. Yani gruptaki gelen ilginç soruları da gönderiyoruz. Ama mesela bu soru bayağı önce soruldu aslında. Şu an 24'ü diyor ama bu aslında bir hafta 10 günden daha önce soruldu yani. Gerçi 24'ünde sorulmuş. Yine arasından bir 10 gün geçmiş tabii ki. Evet. 10 gün önce sorulan bir soruydu. Ama şunu söylüyorlar. Bakın 98'in altına hayır diyoruz. Çünkü GeoDNet hizmet olarak 98'in altında olan, şurada hatta onun cevabı. Herhangi o hizmeti satamayacağını söylüyor. Yani o değerin altında olan bir istasyonun olduğu bölgede o hizmetin satılamayacağını söylüyor. Teknik bir nedeni var demek ki. Yüksek kaliteli bir hizmet istiyorlar bu bölgede. Şu soru var. Bunu yani okudunuz mu bilmiyorum bazı arkadaşlar ama burada şey var. Üçüncü bant kartı ne olacak? Yani ne gibi bir fayda sağlayacak? Diyor ki yani burada marjinal demiş ama sonra parantez içinde söylemiş small diye. Yani anladığım kadarıyla bir miktar gördüğümüz uydu sayısında bir artış olacak. Yani işte 47 bir 48 görürken belki 49 göreceğiz. Bu belki çok böyle limitte kritik olan bölgedeki arkadaşları kurtarabilir. Bunun dışında anladığımız kadarıyla uydulardan alınan sinyaller daha kaliteli hale gelecek diye düşünüyoruz. Bir de tabii ki bu kartın sağladığı ekstra bir hizmet var. Çünkü U-Blox dediğimiz bir çip üreticisinin sağladığı teknolojilerle de doğrudan bağlantı kurabilir hale geliyor bu sayede. Şunu da araya ekleyeyim. Ayın 10'una kadar iki kanallı cihaz alırsanız indirim kodu da Tansel 2022 ekstra indirim kazanırsınız. Bir sonraki ön siparişte 3 kanallı yükseltme modülü %20 indirimli oluyor herhalde. Doğru mudur? Evet, öyle bir kampanya yaptık. O da işte bu kısıtlı bir zaman dilimi var. Yani biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada şu an triple band sonuçta maliyeti yüksek. Bir de stokta yok. Yani bir iki tane sanırım kaldı. Ama double band miner'la bölgeyi hexagon'u kapatabilir. Daha sonraki aylarda yani Ocak ayının ortasından sonra ön sipariş açacağız upgrade kartlar için. O zaman vereceği ön siparişlerde bir indirim söz konusu olacak. Biraz en azından onlara bir avantaj tanımış oluyoruz. Fırsat olmuş oluyor. Yani bakın bizim şeylerle ilgili de mesela bakın Bosna Hersek'ten de mesela birisi söylemiş. Yani 98 tutturamıyorum burada internet problemimiz ama kesinlikle o konuda geri adım atmıyorlar. Yani 98'i istiyor. O da bir taviz yok. Yani 98 tutturmak zorundayız arkadaşlar. Ya Durum bu. kaybetmem olayı olmuş ya, o iyi olmuş. Yani Zaten bu söylenen şey burada. Ben bu yazıları aynı zamanda bir tarafa not da alıyorum. Yarın bir gün çünkü bunun aksi bir durum olur, farklı bir şey, çelişki yaratacak bir durum varsa o zaman bu yazılar da bizim için önemli. Yani söz uçar, yazı kalır arkadaşlar. O yüzden bu tip şeyler önemsiyorum, bu tip açıklamaları. Bunu yapmaları güzel. Yani bir soru cevap olması güzel. Bence aslında yayın amacına ulaştı diye düşünüyorum. Ben bunu zaten ilk günden beri söyledim. Yani Quick Swap çok farklı değerler de görebilirsiniz bir hafta 10 gün sonra. Dolayısıyla orası hiçbir şekilde bir taraftan sübvanse edilen bir şey değil. Kim yaptığı da belli oradaki şey likidasyonu. O yüzden QuickSwap benim için bir gösterge değil. Kontrol yani ediyorum. borsa listelenmesi lazım onun için. Evet. Borsa listesi. Borsada konuştuğumuz zaman yine question haftalık sorulara baktığımız zaman genellikle yani şu piyasada girmek istemiyorlar. Bu açık. Onu ve bence o konuda O doğrular. yanlış olur bu piyasada girerlerse. Evet Çünkü çok yani kaliteli projeler girdi bu piyasada, kim oraya tutunamadı. kim oraya giderler. O yüzden bence biraz daha piyasa şartları toparlayıp hani tekrardan yükselişe başladığı dönemde girmek hem projeyi hızlandıracaktır hem de bizleri sevindirecektir. Yani şu an şahsen sefilleri oynamaktansa çünkü bunu yaşadığımız başka projeler var şu an. Ee, O yüzden aynı durumun burada olması pek iç açıcı olmaz. O yüzden doğru bir zamanlama, doğru bir karar diye düşünüyorum. Acelemiz yok. Tabii katıldığın için teşekkür ederim. Sohbetten gelenleri de canlı yayına katılanlara da teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim herkese.